Bugün elimizdeki kaynaklar bizi yapay zekanın yani YZ'nin hem o büyük jeopolitik rekabetin tam ortasına hem de aslında hiç beklenmedik fırsatların olduğu bir alana götürüyor. Evet, bir yanda işte Amerika, Çin gibi devlerin o kıyasıya mücadelesi var. Diğer yanda da kaynakları daha kısıtlı olan, hani devletsiz halklar, mesela Kürtler için YZ ne anlama gelebilir? Buna dair çok çarpıcı bir analiz var önümüzde. Gerçekten ilginç de bakış açısı sunuyor kaynaklar. Biz de sizin için bu zengin materyalden en kritik noktaları, en kafa açıcı fikirleri damıtmaya çalışacağız. Amacımız ne? Amacımız aslında şu, YZ sadece büyük oyuncuların alanı mı, yoksa farklı topluluklar içinde bir şeyler ifade ediyor mu, geleceği nasıl şekillendirebilir, bunu anlamak. O zaman hemen başlayalım. İlk olarak YZ dediğimiz şey nedir? Çok kısaca bir hatırlayalım mı? Tabii, kaynaklar onu şöyle tanımlıyor. Makinelerin insan gibi öğrenmesini, problem çözmesini, karar vermesini sağlayan teknoloji. İşte ChatGPT gibi dil modelleri var, yüz tanıma sistemleri var. Görüntü işleme, otomasyon, bir sürü alanı var. Aynen ve bu teknoloji artık küresel bir güç denkleminin tam merkezinde. İki ana kutup var gibi görünüyor, ABD ve Çin. Bu resmen bir dijital soğuk savaş gibi tarif ediliyor değil mi? Kaynaklara göre ABD tarafında daha çok özel sektör devleri var sanki. Google, Microsoft, Meta. Evet, Google DeepMind ile Microsoft OpenAI yatırımıyla bu şirketler başı çekiyor. Onların modelleri genelde daha böyle açık araştırmaya, ticari kullanıma yönelik gibi duruyor. Çin ise çok daha farklı bir yoldan gidiyor. Orada devlet destekli merkezi bir planlama hakim. Baidu, Alibaba, Tencent gibi devler var. Ve YZ'yi hem ekonomi için hem de kaynakların özellikle belirttiği bir nokta toplumsal kontrol için kullanıyorlar değil mi? Yüz tanıma, sosyal kredi gibi. Kesinlikle. Çin'in en büyük avantajı ne? Muazzam bir nüfus var. Dolayısıyla devasa bir veri havuzu var. Ve bu veriyi çok hızlı bir şekilde ticari ürünlere dönüştürme yetenekleri var. Yani bu sadece parayla ilgili bir yarış değil o zaman. Hayır, kesinlikle değil. Bu aynı zamanda gelecekte veriye kim hükmedecek, hangi kültürel normlar dijital dünyada yayılacak, bunu belirleyecek jeopolitik bir mücadele. Yani veri egemenliği ve kültürel etki alanları yeniden çiziliyor adeta. İşte tam bu noktada kaynaklar bizi çok daha ilginç bir yere getiriyor. Beklenmedik bir soru soruyor. Peki ya Kürtler gibi devletsiz, kurumsal altyapısı zayıf, finansal kaynakları daha sınırlı topluluklar? Evet, onlar ne olacak bu denklemde? Bu teknolojik dalganın da altında mı kalacaklar? Yoksa bir şekilde bu dalgayı kendi lehlerine çevirme şansları var mı? Kaynaklar şaşırtıcı bir şekilde ikincisinin mümkün olduğunu söylüyor, hatta YZ'nin eşsiz bir fırsat sunduğunu iddia ediyorlar. Burada asıl dikkat çekici olan, fasine edici olan nokta şu, yapay zeka o geleneksel üretim ve dağıtım engellerini, bariyerleri ortadan kaldırabiliyor. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle düşünün, normalde bir içerik üretmek için ne lazım? Stüdyo, pahalı kameralar, mikrofonlar, teknik ekip, belki bir yayıncı desteği, büyük bütçeler. Evet, maliyetli işler. İşte YZ araçları sayesinde bütün bunlara gerek kalmadan veya çok daha azıyla, daha düşük maliyetle, merkezi olmayan yapılarla içerik üretmek mümkün hale geliyor. Somut örnekler var mı kaynaklarda? Var. Mesela Kürtçe sesli kitaplar düşünün. Metin okuma text-to-speech teknolojisiyle kolayca üretilebilir veya radyo tiyatroları, belgeseller için seslendirmeler. Bunlar IA ile yapılabilir. Çocuk masalları, tarih anlatıları için görseller, hatta animasyonlar bile mi? Evet. Yağ tabanlı görüntü üreticiler var artık. Onlarla Kürt tarihi veya folkloruna dayalı görseller, basit animasyonlar oluşturulabilir. Bu müthiş bir şey. Yani bu durum özellikle Kürtçe gibi dillerin dijital alanda daha görünür olması, modernleşmesi için de önemli bir kaldıraç olabilir o zaman değil mi? Tam olarak öyle. Kaynaklar bundan bahsediyor zaten. Mesela dil öğrenimini kolaylaştıran IA destekli mobil uygulamalar geliştirilebilir. Konuşma tanıma teknolojileriyle Kürtçenin farklı lehçeleri için Kurmanji, Sorani, Zazaki veri toplanabilir. Otomatik çeviri araçları, dijital sözlükler. Kesinlikle.
Ve belki de en önemlisi Kürt kültürünün o çok güçlü sözlü anlatım geleneği var ya, dengibejlik gibi. Bu kayıtlar dijitalleştirilebilir, analiz edilebilir, arşivlenebilir. Yani bir devlet veya büyük bir kurumun desteği olmadan da dijital bir varlık inşa etme şansı doğuyor. Kültürü koruma, yayma imkanı. Sosyal medya için otomatik altyazı bile müthiş fark yaratır herhalde. Muazzam fark yaratır. Dilin erişimini inanılmaz artırabilir. Bu potansiyel kulağa gerçekten harika geliyor. Ama madalyonun bir de diğer yüzü vardır mutlaka. Kaynaklar engellerden de bahsediyor mu? Elbette. Bahsediyor. Ve zorluklar da az değil. Kaynakların altını en çok çizdiği sorun veri kıtlığı. Veri kıtlığı, yani yeterli dijital içerik olmaması mı? Aynen. YZ modellerini eğitmek için çok ama çok büyük miktarda dijital metne, ses kaydına ihtiyaç var. Kürtçe için bu tür derlenmiş, etiketlenmiş, temizlenmiş veri setleri maalesef oldukça sınırlı. Modellerin kalitesi de doğrudan verinin kalitesine ve miktarına bağlı. Anlıyorum. Başka ne gibi zorluklar var? İkinci önemli zorluk lehçe çeşitliliği. Kürtçenin farklı lehçeleri var. Her lehçe için ayrı ayrı veri toplamak, model eğitmek hem teknik olarak zorlayıcı hem de maliyetli. Teknikle finansal zorluklar bir yana başka riskler de var mı peki? Var. Bir de işin siyasi boyutu var maalesef. Kaynaklar şuna dikkat çekiyor. Kürtçe içerikler platformların algoritmaları tarafından hassas veya riskli olarak görülebilir. Yani sansür riski mi? Evet, özellikle o otomatik içerik denetim sistemlerinde bu bir risk. İçerikler nedensizce engellenebilir. Bir de tabii bu teknolojileri kim geliştirecek, kim kullanacak, yetenekli insan kaynağı lazım. Yazılımcılar, veri bilimciler, onları yetiştirmek, bu alana yönlendirmek gerekiyor. Ve tabii ki finansman bulmak, o da başlı başına bir dert. Peki o zaman şöyle bir toparlayalım isterseniz. Elimizdeki kaynaklar bize diyor ki, yapay zeka sadece büyük güçlerin o teknolojik jeopolitik oyun alanı değil, Değil, evet. aynı zamanda Kürtler gibi devletsiz, kaynakları daha sınırlı halklar içinde kimliklerini, dillerini, kültürlerini bu dijital çağda korumak, ifade etmek, görünür kılmak için merkezi olmayan düşük maliyetli ama potansiyeli çok yüksek bir araç olabilir. Kesinlikle. Bu YZ'nin sadece bir teknoloji olmadığını gösteriyor aslında. Aynı zamanda bir kültürel varoluş alanı, bir görünürlük mücadelesi, hatta belki bir tür dijital direniş alanı bile olabilir. Ama tabii şu var, bu potansiyelin gerçeğe dönüşmesi için Ne gerekiyor? bireylerin, sivil toplumun, özellikle gençlerin bu alana bilinçli bir şekilde yatırım yapması gerekiyor. Veri oluşturma çabalarına katılmak, teknoloji geliştirme süreçlerinde yer almak lazım. Yani aktif bir çaba şart. Peki, tüm bu analizler ışığında size son bir soru sormak istiyorum. Biraz da kafa yormamız için. Veri kıtlığı gibi, lehçe farklılıkları gibi, finansman zorlukları, bir de üstüne potansiyel sansür riski gibi gerçekten devasa engeller varken, bu dikkat çekici teknolojik potansiyel nasıl olur da gerçekten tabandan gelen bir kültürel canlanma, bir dil koruma hareketine dönüşebilir? Belki de asıl üzerinde düşünmemiz gereken soru bu, ne dersiniz?